Ben buralara ilk defa geliyorum. Arabayla da gelmemiştim. Motosikletle de ilk defa geliyorum ama gerçekten manzara mükemmel. Ben daha önce bir kere geldim ama bayağı oldu geleli. Hani 2016 yılıydı galiba. Evet, 2016 yılında gelmiştim. Tam motosikletle gelip gezilecek yerler. Ha. Rota çok güzel. Kesinlikle tavsiye edilir yani. Yol eski bir yol ama yine fena değil. Güzel. Bünyamin, biz ileride nerelere gideceğiz? Hayaller neler? Hayaller motosiklet rotası olarak mı diyorsun? Evet. Motosiklet rotası olarak aslında planlarımda vardı ama pandemiden dolayı ertelemek zorunda kaldım. Herhalde 1-2 sene daha erteleyeceğim gibi duruyor. Benim uzun bir tur planım vardı motosikletle. O da İstanbul, Yunanistan, Yunanistan'dan feribotla Venedik'e geçmek. Venedik'ten sırasıyla işte Avusturya, İsviçre, İtalya Alpleri de biraz turlamak vardı hayalimde. Evet, sen onu bayağı çalışmıştın. Hatta maliyet ne olur vesaire planlamalarını falan da yapmıştın. Ama sonradan pandemi ortaya çıktı. Tabii o planlar, Kurlar da çok yükseldi. Maddi açıdan da bayağı bir evet, zorladı. maalesef fakirledik. O yattı. İşte İsviçre, İtalya, Almanya ve Avusturya Alplerinde dolaşmak vardı. Orada çok güzel motosiklet rotaları var Alp dağlarında. Sonra o turu o şekilde tamamlayıp geri dönmeyi, belki Balkanlar üzerinden geri dönerim diye düşünüyordum ama tabii gidemedik. Haliyle artık Türkiye'de düşüneceğiz, devam ettireceğiz o Evet, turu. bu aralar Türkiye'de devam edecek. Onun için Belki sonbaharda bir Doğu Anadolu yapabilir miyiz? olabilir aslında. Doğu da çok mantıklı ve çok güzel gezilecek yerleri var Doğu'nun. Gidilir. Mesela Antalya ve Karadeniz, oralara ben motorla gittim, gezdim. Ama Doğu'ya gitmeyi de isterim. Senin bu yaz Ordu'ya ve Antalya'ya motosikletle gitme planların var herhalde. O şu anda değişebilir. Motorla bir tur atacağım tabii, kesinlikle de. Belki bayram tatilinde arabayla gidebilirim. Çünkü araba lazım oluyor memlekette. Ha, anladım. Motorla, Karadeniz'de motorla pek şey olmuyor. Oranın havasına belli olmadığı için. Hani Ha, yağmura evet, yakalanırsın. çok da götürmeyi istemiyorum Karadeniz tarafına. Bakalım şartlar neyi gösterecek. Ona göre planlamayı yaptıracağım. Ne diyor? Armutlu şehir merkezi, Gemlik, Bursa. Evet. Armutlu'ya gelmişiz. Benim de hayalim bir Norveç yapmak ama Norveç'e de gidenler, değil mi? Nordkapp mı oluyordu? O tarafta. Nordkap, evet. Oraya gidenler bayağı var. Güzel bir rotadır diye tahmin Hatta ediyorum. abim benim Petersburg'da, böyle Petersburg'a motosikletle gitsem orada işte birkaç gün kaldıktan sonra oradan o Baltık Denizi'nden o çevredeki ülkeleri, Finlandiya, Norveç gezsem gibi düşüncelerim vardı ama şu an bırak Petersburg'a, Rusya'ya gitmeyi, Bulgaristan'a dahi gidemiyoruz. Maalesef. Evet, bir Balkan turu güzel bir tecrübe olabilir, evet. Daha uzun seyahatlere hazırlık anlamında bir Balkan turu güzel olabilir. Ben de onu destekliyorum. Hatta İstanbul'dan feribot var Odessa'ya, değil mi? Ukrayna tarafına. Bir de ikinci bir planda şöyle bir şey. İşte İstanbul'dan çıkarsın, Karadeniz sahil kesimi boyunca işte Bulgaristan, Romanya devam edip Odessa'ya gidip Odessa'da güzel bir tatil yaptıktan sonra Odessa'dan feribotla Sakarya'ya mı geliyor? Nereye geliyorsa işte İstanbul'a mı, Sakarya mı, bir yere geliyor. Feribotla da gelmek, o da güzel bir seçenek olabilir. Ama tabii bunlar için şu koronavirüs belasından bir kurtulmak lazım.
O da çok güzel bir rota olabilir dediğin gibi. Bu rüzgar gülleri niye çalışmıyor ya? Evet. Ben de o dikkatimi çekti. Rüzgar mı yok? Rüzgar da biraz var gibi ama. Hiçbiri çalışmıyor. Evet. Ama yolda, manzarada 5 yıldızlı abicim. Gayet güzel. Az önce kameralar kapalıyken Sezer'le konuşuyorduk. Sezer de 390'dan daha yeni Forza 250'ye geçti. Motordan gayet mutlu mesut olduğunu söylüyor. Daha ilerleyen aşamalarda eğer motosikletini değiştirirse yine NC750 ya da Bünyamin'in motoru gibi XADV tarzında bir motor olabileceğini, belki ya da neydi o motorun Forza ismi? 750. Forza 750 olabileceğini söyledi. Onun üzerine biz de biraz bu Honda'nın 750'lik motor bloğu üzerine konuştuk. Bünyamin birkaç bilgi vermiştin. O Honda'nın bu 750'lik motor bloğu ile ilgili. Onları aktarabilir misin? Şöyle, Honda bu NC bloğundan NC700 çıkmıştı zamanında. 2012 yıllarıydı galiba. Gördüğüm kadarıyla NC700'de internette paylaşımı yapılan motorlar var, kişiler var. Onlar da aşağı yukarı 350-400 bin kilometre hiç motor açılmadan yapıldığını gösteriyorlar, paylaşıyorlar. 350-400 bin bayağı güzel rakam. Kesinlikle. Türkiye'de de mesela bildiğim bir kurye var. Facebook grubundan paylaşılmıştı. En son 362 bin kilometredeydi. NC750. Çok sağlam bir kendini katlamış blok olduğu için birçok motosiklette kullanıyor. NC grubunda işte Forza 750 çıktı keza. XADV'de de öyle. Sadece ufak tefek güncellemeler yaparak yenisini sunuyor. Çok başarılı bir blok. Aynı zamanda DCT şanzımanı da kendini, o da önemli tabii ki. Manuel ve DCT olduğu için DCT şanzıman da kendisini kanıtlamış. O yüzden seviliyor. Bir Yani de bu genel... modeller dünyada çok satan modeller. Az önce hani yurt dışına seyahat planları ile ilgili konuştuk ya. Hı hı. Yani bu modellerle nereye gidersen git parça sıkıntısı yaşamazsın bence. Özellikle Avrupa'da hiç yaşamazsın diye düşünüyorum. Doğru Tabii. değil mi? Tabii ki. Çünkü çok fazla ama yaygın. tutup da buradan işte Nepal'e gideyim dersen orada daha hani ekonomik gücü daha düşük ülkeler tarafına doğru gidersen belki oralarda daha farklı motorlarla. Zaten Nepal'e NC750 ile gidilmez hani ağırlığından dolayı. O zaman farklı motorla düşünmen lazım ama Avrupa'da her yere gidilir diye düşünüyorum. Gayet de iyi olur, güzel olur. Yakışının az olması önemli mesela maliyet anlamında. Ne yaylasıymış? Delmece yaylası. Gidelim mi yaylaya?
Şu Vallahi- ileride bir boşluk bulduğumuz zaman bir durun da. Bir bakalım Google Maps'ten görüntülerine. Bir boşluk bulduğumuzda sağa çekelim bakalım. O yaylaya ne kadar sürüyormuş Google Maps'ten On- bakalım. 17 kilometre yoluna bakmak lazım işte. Şurada çek kenara. Yolda ilerliyorken Sezer bir tabela gördü. Ne yaylasıydı? Delmece Telmece Yaylası. Yaylası tabelası. Hemen sağda durduk, ona baktık. Bayağı güzel fotoğraflar var. Bir yoluna girelim dedik. 17 kilometre kadar yoldan sapacağız. Bakalım. Gemliğe yaklaşmıştık. Gemliğe gelmeden geriden bir giriş yolu var. Oradan girdik. Buradan 17 kilometre gözüküyor. Hadi bakalım. Bu yolda fena değil yayla yolu olarak. Bünyamin, senin orada motor bir arka tarafı patene çekti. Ama biraz daha düzgün olsaydı yol güzel olurdu. Bünyamin, altında X Hani- ADV var, hala daha düzgün yol arıyorsun ya. O zaman ondan o motoru niye kastetmiyorum aldın abi. ki abi? Abi çakıl da olsa, her ne kadar teknolojin olursa olsun bu çakıl da kayar ya. İşte zaten Kurtarmaz. zaten şu yavaşlıkla düşsen ne olur ki? Anca maddi zararın olur. Evet. bir granajı 4.000 lira verebilirim mesela. Yalnız burası çok güzelmiş ya. Yanında her zaman bir şeyler bulunsun. Çünkü şu an biz planlı yola gitmediğimiz için yanımızda yiyecek içecek bir şeyler olsun ki sonra bir yer gördüğümüz zaman o sebepten dolayı onu ertelemeyelim. Girebilelim gördüğümüz yola. Bak, plan dışı çok güzel bir yol oldu burası. O yüzden spontane. Dünyanın aslında kanalın ismini spontane koyalım istedi ama Spontane motorcular. Baksana ne güzel yerlere geldik ya. evet ya. Abi, çam kokusunu alabiliyor musunuz? Alıyorum. Bir yerde dursak mı şöyle 2 dakika bir? Ne diyorsunuz? Olur. Olur.
Ya bu tekleri birisi mıncık olmuş herhalde. Ne? Tekleri birisi mıncık olmuş herhalde, çok dağılıyor. İnsan gibi taşımamak. Mıncıklama değil de şu altta kalmış olabilir belki. Ya da mıncıklamış dediğin gibi. Sizler Bey. Seni meşhur ettik. Bunu almadan önce birkaç tane daha motora bakmıştım. Hep böyle sağında sonunda ufak çizikler falan vardı. Bunu aldığım Forza adam... mı o da? Aha. Baktıklarında. Bunu aldığım adam gayet hiç tertemiz kullanmış, hiç dokunmamış. Sen hiçbir yere. X-Max'e baktın mı? X-Max'e görüşmeye bir tanesine gittim. O da... Evet, motoru hor kullanmış. He. Forza deneyesim vardı böyle. Bir alayım dedim. Bunun X-Max'in artısı süspansiyonu yumuşak. Oo, 160 basıyor. 140'ı geçti herhalde bir ara ya. Bir bas dedik ya. Herhalde 145, 150'leri falan gördü. Onu görür herhalde. 150'yi görür. Gördü. Fazlasıyla yeter ya. Şeyi ölçünce. Nasıl selesi rahat mı? Hı? Selesi rahat mı? Selesi rahat. Bir artçı şeyini denemek lazım. Bünyamin abi bir ara şöyle bir sen bin. Arkaya ben oturayım. Merak ettim bunun artçısı nasıl diye. Motoru alıp falan. Sezer de kendi motoruna artçı olup Gayet rahat. artçılığının nasıl olduğunu test etmek istedi. Rahat mıymış? Gayet rahat böyle akşama kadar binirlesi, gezilesi böyle arkada. Araba gibi ya, güzel. Eski motoruma göre eskisinde zaten hiç. Sen X-Max'te artçı olmuş muydun? Ona da oldum. Sana birkaç defa aldım, arkadaşlarım vardı. Mukayese edebiliyor musun? Mukayese çok belli olamadım arkadan da. O tabi biraz daha spor. Daha böyle bu hızlı kalkıyor, hızlı gidiyor. X-Max'in bence artısı daha konforlu. Çünkü biraz daha Daha geniş mi? duruyor. Daha yüksekte duruyor, daha rahat oturması. Şu biraz evet dediğin gibi X-Max'te daha sırtında. Bu biraz daha belinde şu duruş. Bu kaç modeldi? 2018 model. 2021'de mi bu bir miktar makyaj yedi? Yani evet 2021'de. Ama genelde motorda özel bir değişim yok. Şu an yağmur sonrası orman yollarında falan bayağı. Çantası bayağı güzel. Motosikletin kendi anahtarına mı bağlıydı bu çanta? Motor evet kendi anahtarına bağlı. Yanında olunca direkt şu alttaki tuşla açabiliyor hemen. Daha yeni aldığım için yerini karıştırabiliyorum. Orada bir tane lastik sarkıyor, o ne? Onu araya ses yapmasın diye lastik sıkıştırmışlar. Bir ara çıkmış. Bunu sıkıştırmam lazım tekrar. 390'a göre konforu nasıl? Konfor olarak tabi CVT şanzıman olduğu için bunda hızlanma olarak daha kararlı böyle sabit bir çizgide hızlanıyor. 390 çok daha sert hızlanışları, sert duruşları var. Daha sportif bir model. Yani kıyaslama yapmak için de çok sağlıklı bir şey olmaz ama konfor olarak çok daha iyi. Uzun yolda çok daha iyi. Daha az yoran, daha az ses çıkaran. Frenlerinden memnun daha az musun? ses alan. Fren konusunda bir scooter için yeteri kadar iyi. Ama bir 390 ya da daha böyle sportif bir motor kadar iyi değil. Fakat zaten yavaş hızlandığı için o yüksek hızlara çok da çıkmadığın için duruşu da daha iyi olacaktır. Biraz da temkinli kullanmak lazım zaten. Son noktalara gelip fren beklemek yerine. Ama gayet ABS'li olduğu için güzel bir fren performansı var. Doğanın içinde küçük bir mola verdik. Şimdi tekrar hangi yaylaydı Bünyamin? İsmi hep aklımdan çıkıyor ya. Delmece Yaylası şu anda 13 kilometre gözüküyor. Ama yolu çok güzelmiş ya. Yani doğanın içinde olması anlamında. Tutulup da asfalt yol olduğu için söylemiyorum.
Evet, yolundan ziyade manzarası gerçekten. Az önce Sezer bakmış haritadan. Burası Erikli Şelalesi'nin yolunun devamıymış. O şekilde Ha, gözüküyor. buradan dümdüz gidersek Erikli Şelalesi'ne Evet. de çıkıyoruz yani. Evet. Sezer, sen de bir defa Erikli Şelalesi'nde kamp yapmıştık. Hatırlıyor musun? Orada hatta kamp yapacağımız yeri geçmişiz. Bayağı da ileri gitmiştik, değil mi? Ha, orada bir de Dipsiz Göl diye göl vardı sanki. Oraya da yürümüştük kamp alanından. Hmm. Dipsiz nereye? Dipsiz Göl'ün kamp alanından Dipsiz Göl'e yürümüştük. Birkaç fotoğraf çekmiştik. Evet. Bütün bir kamp boyunca yağmurlu ama çok keyifliydi ya. Yağmurlu kamp da güzel oluyor aslında. Yani biraz tamam çamur vesaire de ama o gece yatıyorken yağmurun yağması dışarıda çadıra vuran pıtı pıtı sesler falan benim çok hoşuma gidiyor. Sabah da bayağı dinç uyanmıştım. Ha, burada yerleşim yeri var ya, köy var. Köyde eğer Böyle değil de ben deniz kenarı olsun isterdim benim biraz. için deniz önemli değil. Denizin olup olmaması. Ben öyle sürekli denize girip çıkan bir adam değilim. Ben daha çok doğanın içinde olmayı seviyorum. Dolayısıyla ben böyle bir yerde yaşarım herhalde. Aslında pandemi olmasa böyle gittiğimiz köylerde köy kahvelerine girip insanlarla biraz sohbet etmek de istiyorum da pandemiden dolayı onu da gerçekleştiremiyoruz. Hani oranın ekonomisi nasıl dönüyor, orada köy hakkında biraz bilgi alırız. Güzel olurdu. Metin'le her zaman sohbet ederiz. Kavurma mı yedi? Cumartesi günün şey olmayacağı, yasak olmayacağı ilan edildiği gün Bünyamin'le konuştuk işte. Hava durumuna bakalım. Cumartesi günü kesin bir şeyler yaparız diye düşündük. Hava durumuna baktık, yağmurlu gözüküyor ama dedik ya Ara var. Vizörleri kapatın. yağmur da yağsa biz yine de çıkalım. Sonuç itibariyle şeker değiliz, erimeyiz. Ama şansımızdan yağmur biz hafta başına hafta sonuna kadar şey değişti, hava durumu değişti. Bünyamin, arıcı olan adamsın sen. Arıdan mı korkuyorsun ya? Abi gözüne gelip soksan ne yaparsın? Ne yaparım? Yani arıcı da olsan hani istemezsin yani. Çünkü kaskın vizörü açık olduğu zaman hiç belli olmaz abi. Direkt gelip sokar, onun bir hafta şişelenmesini beklersin. Bal arısı sokmaz diye bir şey vardı. Doğru değil mi o? Nasıl yani? Hani sanki sarı arı sokar da bal arısı sokmaz, bir şey yapmaz gibi. Bal arısı normalde de sokmaz ama orada arıcı arının içinde çalışıyor. Haliyle rahatsız ediyor arıları.
O yüzden aralar sinirli. Ha. Şuradan Bu solu benim gösteriyor ama sahibim deyip de öyle ona bir şefkat göstermiyorlar yani. Hadi bakalım. yok. Haydi bakalım. Ha bunlar. Köpekler de aç kalmışlar ya. Ha.